Merhaba gençler. Kanalımızın ilk serisi olan ticaret serimizin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Başlangıç ve gelişim süreçlerimizi atlattık. Artık paramızı kullanarak oyunun alternatif sonunu hazırlayacağız. Bütün Kaldradya'yı almış olsak bile oyunu bitirmeyebiliriz. Tabi bu herkesin süreci nasıl devam ettirmek istemesiyle alakalı bir durum. Ben bütün kale ve şehirleri satın aldıktan sonra seriye son vermeyi planlıyorum. Yeni bir seriye başlarken de bu yapmış olduğumuz ticaret serisine gelen yorumlar arasında en çok beğenilen seri yorumundan seçim yapmak istiyorum. Bunu da elbet bize biraz zaman gösterecek. Seri bitene kadar istediğiniz roleplay tarzı bir seri varsa lütfen yorumlarda bunu bana belirtin. Ben de sırasıyla bütün serileri çekebileyim. Şimdi hız kesmeden lordları bulup pazarlığımıza başlayalım. Oyunu bu şekilde sadece ticaret üzerine oynamak istediğiniz zaman aslında yapmanız gereken önemli şeylerden bir tanesi. Birinci görevi bitirmemek. Birinci görevi bitirmiş olsanız bile bunu devam ettirmemek. Çünkü bir krallık kurmazsanız, bir krallığın parçası olmazsanız, herhangi bir lorda resmi olarak bir savaş ilan etmezseniz, aldığınız bütün şehir ve kaleler sizin üstünüzde kalacak ve hiçbir zaman savaş açılamaz durumda olacak. O yüzden asla krallık kurup herhangi bir krallığı desteklemiyoruz. Bu dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi. İlk önce şehirleri almakla başlayacağım. Çünkü hem şehirler ticaret noktaları, kervanlardan para kazanıyoruz, komisyon ödeniyor. Hem de erken safhada belli bir süredir hiç savaşmadığımız için kendi krallığımıza, daha doğrusu kendi ırkımıza ait olmayan bir şehri satın alırsak baş kaldırma ihtimalleri çok yüksek olacak. Bu da bizim için savaş demek. Bir şehir size ait olsa da olmasa da isyan ettiği zaman, baş kaldırdığı zaman şehir el değiştiriyor ve asilerin eline geçiyor. Siz hiçbir krallık kurmamamanıza rağmen herhangi bir asi ilan edilen şehirle münakaşaya girip savaş başlattığınızda hem şehri alabiliyorsunuz savaşarak hem de şehri alsanız bile krallık kurmadığınız için ona da kimse saldırmaya gelemiyor. Bu da bir avantaj. Bu sürece kadar bir savaş göstermedik, evet. Ama bundan sonra kendi ırkımıza ait olmayan şehirleri aldığımız zaman isyan çıkma ihtimali olacak. Tabi bunu olabildiğince önlemeyi de göstereceğim. Önleyemediğimiz durumlar olacak. Bazı şehirler kendiliğinden isyana meyilli şehirler oluyor. Algoritmaya dayanarak söylüyorum bunu. Birçok kez başıma geldi. Yine de geleceğini düşünüyorum burada. O yüzden ilk şehirleri kendi ırkıma ait olmayan şehirlerden seçeceğim ki savaşmak gibi bir şansımız olsun. Yavaştan haritayı genişletelim. Bu arada top tuşum bozuk. Bazen öne atıyor. Bu şekilde ayarlayalım. Genelde ben make-up'ı yukarı koyarım. Alışkanlık. Kendimizi kuzeye koyuyorum. Küçük bir inceleme yaptığım zaman aslında ilk önce imparatorluklara sahip olsak ortadaki yuvarlığa sahip olacağımız için bizim için güzel olur. Görüntü olarak da hoş olacağını düşünüyorum. Ve ilk bankamızın olduğu şehirden başlayabiliriz. Şehre girmeyeyim. Şehrin medeniyetini imparatorluk olarak görebiliyorsunuz. 3. sırada yer alıyor. Ben Asera'yım. O yüzden burayı satın aldıktan sonra doğru politikayı uygulasam bile baş kaldırma, isyan çıkartma ihtimalleri var. Hemen şehre sağ tıklayalım ve sahibinin nerede olduğunu kontrol edelim. Bu arada Kuzeyitlerle savaştalar. Savaşta oldukları için de büyük bir ihtimalle ben Lord'u savaş sırasında yakalayacağım. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde galiba, evet, Asere'ye ait bir tane şehir baş kaldırdı. Bu çok güzel. Hızlı bir şekilde oraya gidelim. Ve ilk önce bu şehri almaya çalışalım. Para vermeden bir şehir almak bizim için çok büyük avantaj. 287 çok az bir sayı. Normalde bir başkaldırı olduğu zaman savunanları toplamda 350'nin üstünde, 400'ün üstünde görürüm. Tabii şu an etrafta hiç asi de yok. Evet, Yagos'un birliği. Gördüğünüz gibi krallık asilere ait. İlk önce buna savaş açmamız gerekiyor.
Taleplerimi bildirmeye geldim. Tekrarlıyorum, kesinlikle teslim ol. Benim hatun yanımda. Böyle F10'a basayım. Elimde retest kamera modu var. Süvarileri ne kadar kötü bir alana denk geldik. Zaten küçükler. F10'la geri gidiyorum karakterime. Zaten çok küçük bir birlik. Büyük bir ihtimalle hareket etmeyecekler. Hızlı bir şekilde şöyle herkesin beni takip etmesini sağlayıp okçularımla işi bitireceğim. Evet, tutsak olarak alıyorum. Tutsak olarak almak zorundayım. Kafasını da kesmek istemiyorum. Bu arada sadece gıdayı alsak yeter. Üstümüzde 300 günlük gıda var. Zaman kaybetmeden böyle bir pozisyonda şehri kuşatmanız gerekiyor. Çünkü şu an ben son medeniyetini hatırlamıyorum kendisinin. Kuzeytlere aitmiş. Çünkü bir başkaldırı olduktan sonra asiler başkaldırdığı krallıkla savaşta olurlar. Kuzeytler gelip burayı geri almadan benim almam gerekiyor. Asker sayım çok iyi. Kuşatmayı başlatıyorum. 10 günlük yemekleri var. 105 milis var. Çok iyi bir sayı. Garnizon yüksek oranda menzilli içeriyor. Hiç asker kaybetmeye niyetim yok. Bu yüzden garnizonun erimesi için önce şehri aç bırakacağım. Bir tane koçbaşı, 4 tane trebişe yapmak istiyorum. Herhangi bir yerde de savaşta olmadığım için hiçbir zaman bir baskına gelemeyecekler. O yüzden zamanla ilgili bir problemimiz olmuyor. Taktiği şu şekilde kullanıyoruz. Birinci trebişemiz oldu. Oyunu durdurdum. Kendisini rezerve alıyorum. 4 trebişem de olduktan sonra bunları rezerve alacağım ve tek seferde koyacağım. Bu sayede trebişe kaybı yaşamayacağız. Ve bir yandan arkada da mancınık yapacağım. Şehrin mancılıklarını çok rahat bir şekilde ekarte etmem gerekiyor. Yoksa askerlerim zarar görür. Bu da benim için iyi bir avantaj olmaz. Bu süreçte garnizonu eritsek bile milislerinde bir artış olacak ama bizi tehdit edecek kadar bir fark yok aramızda. Ben oyunu biraz hızlandırayım. Evet, mancılıklarımızı da yapıp topladıktan sonra oyunu durdurup tek seferde 4 trebişeyi yerleştirip oyunu başlatıyorum ve karşı tarafın mancılıklarını izliyorum. Şunu aradan çıkartamadılar. Şimdi şunu da aradan çıkartmaları gerekiyor. Evet, oyunu durdurdum. Dördünü de hızlı bir şekilde rezerve alıp mancınıklarımı yerleştirip savaşa gireceğim. Zaten süreç ilerlediği için garnizonun erimesini sağladık. Evet, durdurdum. Karşı tarafta hiç mancılık yok. Hızlı bir şekilde alalım. Herkese atışın serbest olduğunu söyledim. Ben de ok kullanmayı çok severim bu arada. Olabildiğince en yakın kısımdan ben de okçuları ekart etmeye çalışacağım.
Evet, direkt içeri girip konuyu kapatalım. Evet, savaşı kazandık. We won! 32 asker. Sayı çok güzel. Kayıplarımız oldu. Türü seçiyorum. Ve yine sadece atlılardan devam edeceğim. 42 oldum. Level atlayanlarım olmuş. Tutsak. Aslında tutsak konusunda şöyle bir info verebilirim. Şimdi tutsağın hepsini aldım. Buradan yemek kalmadı doğal olarak. Evet, savaşı bitirir bitirmez şehri aldık. Karşımıza böyle bir uyarı geldi. Bu ikinci videonun altına bıraktığım modlarda gelişmiş garnizon yönetimi modunun öğreticisi. Ben öğreticiye ihtiyaç yok diyorum. Ben size kendim bildiğim her şeyi anlatacağım bu konuda. Merhamet gösteriyoruz. Aldığımız şehrin medeniyeti Aseray. Biz de Aseraylıyız. Hemen yönetim kısmına geldiğiniz zaman sadakat konusunda bir dezavantaj yaşamayacağımızı göreceksiniz. Evet, sadakat -6. Kalelerde yaşamadığımız ama şehirlerde yaşayacağımız bir sorun var. Sadakati 20'nin altına, 15'in altına düştüğü zaman yine bir başkaldırı, yine bir isyan çıkıyor. Bunu da engelleyebilmenin en güzel yöntemlerinden bir tanesi, burada bulunan bütün çalışmaları iptal ediyoruz. Sonra festival ve oyunlar diyoruz. Sadakat olabildiğince minimumda tutuyoruz. Güvenlik konusunda sorunları var. Çünkü garnizon eksikleri var. Şehirlerde kesinlikle garnizon bulundurmak zorundayız. Bu kısmı bu kadar yaptık. Kapattık. Kendiniz modsuz oynadığınız zaman bu seriyi gelip buraya garnizon bağışlamanız gerekecek. Ama ben de işte geliştirilmiş garnizon yönetim modu olduğu için hemen şöyle göstereyim. Kapatalım önce. Modu ilk yüklediğiniz zaman herhangi bir şehre girip girdiğiniz şehirde küçük bir açılır pencere bölümü göreceksiniz sağ tarafta. Açtıktan sonra Display on Map diyorsunuz. Map'in içerisinde gezerken bile bu pencereyi açıp kullanabilmenizi sağlayan bir tikleme. Bunu tıklıyoruz kesinlikle. Tabii o küçük buradaki gözükecek olan pencere sizi eğer rahatsız edecekse tabii işaretleme edebilirsiniz. Ama şehirde olmadan şehir ve kalelerinizi yönetmenizi sağlayan bir mod. O yüzden kullanıyorum. Buradaki kullanma sebeplerinden bir tanesi de şu. Evet, ticaret yapıyoruz. Kaleler baş kaldıramıyor. İsyan çıkartamıyorlar ama şehirler çıkartıyorlar. Sadakat yöntemi uygulamamız gerekiyor. Bunun için de sadakatin çok düşmemesi için şehrin güvenli kalması gerekiyor. Biz de bunu sağlayacağız. Gelişmiş garnizon arayüzümüzü açtık. İlk bölümümüzün sağ tarafında bize ait olan bütün şehir ve kaleleri gösteriyor. Şu an yukarıdaki işaretli çoktan seçmeli yerde de yine bizim şehir ve kalelerimizin olduğu liste. Burada hangisine tıklarsanız onun ayarlarını yapmış oluyorsunuz. Evet, ikinci bölümden başlayalım. Bu bölüm garnizonu oluşturduğumuz bölüm. Garnizon yönetimini bu bölümden yapıyoruz. Bu sol tarafta şehirde bir grup oluşturuluyor. Bu oluşturulan grup sizin için sizin şehrinize ait olmayan köylerden bile gidip asker toplayıp garnizonunuzu eklemenizi sağlıyor. Tabii bu yapılan bütün işlemler sizin kendi cebinizdeki paradan harcanacak. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ben bir birlik oluşturmayacağım. Sağ tarafta garnizon kurulumu var. Bu hazır tikli olarak gelen yer mahkumların işe alındığı seçenek. Bunu iptal ediyorum. İkinci olan seçenek de bölgeden işe alımlar yapın. Yani garnizona yükleme yapın anlamında. Çevredeki köylerden bunu işaretlediğimiz zaman otomatik olarak gönüllü askerler geliyor. Bunu her zaman işaretliyorum. İşe alım yapay zekasını aktifleştirmek gibi bir durum.
Buradaki seçenekte otomatik işe alım görevlisi oluşturmakla ilgili bir seçenek. Bunu işaretlemiyorum. Bunu genelde yüzde kullanıyorum. Aşağı doğru indiğimiz zaman bu seçenekte de mahkumlarla alakalı. Bunu da kullanmıyorum. Training'e geliyorum. Training bölümü garnizon büyüdükten sonra garnizonun kaç levele kadar eğitileceği. Örnek veriyorum, siz bir garnizon aldınız, geldiniz. Garnizon bıraktığınız şekilde bekliyor. Bir gelişim sağlamıyor. Ama training bölümünde şehir sizin için garnizona bırakılan askerleri ya da garnizonda işe alınan, sizin kendi bıraktığınız garnizon askerlerinin şuradaki vereceğimiz levele kadar yükseltmesini yapıyor. Tabi bu biraz zaman alan bir şey. Örnek veriyorum, genelde asker sayıları maksimum 6. Eğer burada 6'yı işaretlerseniz garnizonda alınan bütün askerleriniz en üst seviyeye gelesiye kadar şehrin içinde eğitilecekler. Yine bu bir masraf, sizden giden bir para. Bunu şimdilik 3'te bırakacağım ya da hiç yükseltmeyebilirim. Neden? Çünkü ben bir krallık kurmayacağım. Krallık kurmayacağım için benim şehrimi kuşatmaya gelemeyecekler. Ama size tavsiyem bunu 3, 4, 5 artık yine sizin kendi para geliriniz ve gücünüzle alakalı olacak şekilde yükseltebilirsiniz. Ben genelde bunu 4 ya da 5'te kullanıyordum normal oynadığım zamanlarda. Şimdi yükseltme yapmasını istemiyorum. Ama örnek veriyorum, siz yükseltme yapmak istediniz. İşte askerleri 5. seviyeye kadar yükselt dedik. Yukarıdakini seçmiyorum. Bu daha çok default eğitimle alakalı. Aşağıda geliştirilmiş garnizon eğitimi var. Bunu işaretleyeceksiniz kesinlikle. Sağ taraftan da Add Troops diyoruz. Add Troops dediğimiz zaman şehirlerimiz veya kalelerimizde hangi askerleri işe alalım ve o askerleri nereye kadar yükseltelimle alakalı bir durum var. Zaten bu bölgede Add Troops dediğiniz zaman yönetmeye çalıştığınız şehrin medeniyetini unutmuş olsanız bile buradaki askerlerin şekli size hangi medeniyete ait olduğunu küçük bir ipucu veriyor. Gördüğünüz gibi burası Aseray askerlerinin şekliyle dolu. Sadece menzilliyi seçersem sadece menzilli asker eğitimi desteği var. Burada piyade, burada da süvari birlikler. Şimdi ben göstermek için hepsini seçiyorum. Normalde sadece şehir ve kalelerin garnizonlarını geliştirmek istediğiniz zaman süvariyi seçmeyebilirsiniz. Ama çok sık savaş yapan, çok büyük gruplara dalan ve o yüzden yüksek miktarda asker kaybı yaşayan biriyseniz gelip kendi garnizonunuzdan asker takviyesi almak isteyeceğiniz için garnizonun sizin işinize yarayacak süvari birlikleri de eğitmesini isteyebilirsiniz. Ya da buradan Select L diyebilirsiniz. Ben seçimimi yaptım. Hangi asker grubu medeniyeti olsun? Aseray. Çünkü kendisi Aseraylı bir şehir. Seçim yapıldıktan sonra böyle bir pencere açılıyor. Türüne ve leveline göre hangi askerler eğitilsin ve biriktirilsin gibi bir bölge burası. Genelde bunun hepsini çekmeyi önerir birçok arkadaşımız. Bunu ben önermiyorum. Çünkü şöyle bir deneyimim oldu. Bunun hepsini buraya çektikten sonra bir de sayıları da gördüğünüz gibi 900. Ben zaten garnizonda 100 tane asker olmasını istiyorum. İlk askeri ya da ulaşabildiği en kolay askeri sizin belirlediğiniz sayıya çıkartısıya kadar tek başına biriktiriyor. Bu yüzden bir şehrimde 600 garnizonum vardı ve 550'si sabit aynı piyadeydi. Böyle bir dezavantaj yaşadım. Ben burada türü seçip piyadeler arasında kıdemli Aseray piyadesinden 30 tane eklemek istiyorum. Okçular bölümünde Aseray okçusundan 30 tane eklemek istiyorum. Süvari olarak da kalan 40 süvariyi yine okçu süvarisi olarak yapabilirsiniz. Hem garnizonu desteklemiş olur sizin için. Ya da hangi süvariyi kendi birliğinize almak için burada eğittirecekseniz o süvarini de seçebilirsiniz. 100 asker seçimi yaptım. Böyle bitti diyorum. Training eğitim bölümü bu şekilde oluyor. Şimdi ben bunları kaldıracağım. Ya da kaldırmaya edebilirim. Level 4 yapayım. Burası da böyle kalsın. Süreci birlikte takip edelim. Güvenlik ekibi oluşturma bölümü var burada. Bu bölümde bir parti oluşturursanız bu oluşturduğunuz parti düzenli olarak şehirden çıkıp etraftaki yağmacıları temizlemeye yönelik, yani şehrin refahını ve güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapan bir grup oluşturma bölgesi. Grup oluştur diyorum. Sol aşağıda gördüğünüz gibi bir uyarı verdi. Bana diyor ki şu an garnizonunda hiçbir şey yok. Garnizonunda hiç asker olmadan bu grubu oluşturamam, bu partiyi kuramam diyor. Buraya bunu gösterebilmek için kesinlikle geri dönüş yapacağız. Ya da satın aldığımız herhangi bir şehirde halihazırda garnizon bulunacağı için, bu arada şehirleri ve kaleleri satın alırken içindeki tutsaklardan askerlerine kadar hepsiyle birlikte devir alıyoruz. Büyük bir ihtimalle buradaki garnizon eğitimi olmadan biz bir sonraki alacağımız şehirde ben size Guards bölümünü göstereceğim. Buna yeniden değineceğiz bu konuda. Evet, burası garnizon bölümü. Burada garnizonun durumunu gösteriyor. Burada bir transfer seçeneği var.
Bu seçenekle şehirlerimiz ve kalelerimiz arasındaki garnizonların askerlerini transfer edebiliyoruz. Örnek veriyorum, arkada ana kale olarak belirlediğiniz bir şehriniz var. Yeni bir kale kuşattınız, satın aldınız. Yeni aldığınız kalenin garnizonu yok ve savaştasınız. Onu korumak için geçici süreliğine buraya gelip transfer troops seçeneğiyle şehirler arası garnizon transferleri yapabiliyorsunuz. Bunun da bir örneğini yaparız ikinci şehri aldığımız zaman. En altta da kenti yönetme bölümü var. Burası zaten ilk başta şehri aldığımda kendi manuel olarak yönettiğim kentin farklı bir arayüzü. O yüzden ister uzaktan kentin yönetimini değiştirebilirsiniz, ister gelip kendiniz şehri, kaleyi burada kenti yönet diyerek de yönetebilirsiniz. Aynı şeyleri yapıyor. Bu bölgeden doğru seçtiğiniz şehirden kent yönet kısmından şu anki güncel sadakatini, güvenliğini takip edebilirsiniz. Garnizon oluşmaya başladıktan sonra güvenlik artacağı için sadakatin rahatlayacağını düşünüyorum. Yoksa ileride bir başkaldırı daha yaşayabiliriz. Başkaldırmaya, isyan çıkartmaya meyilli şehirler oluyor kendiliğinden. Bu oyunun hikayesinde var. Bunları bir nebze etkileyebilmek için yine kendi medeniyetine ait bir vali ataması yapabilirsiniz. Şurayı kapatayım. Şu an yani burada kontrol ettiğim zaman soylularımın ve yoldaşlarımın medeniyetlerini göremiyorum. Bunu da klan sekmesinden kontrol edeceğiz. Bu sorunu çok ağır yaşadığımız bir şehirde bununla da değineceğiz. Ve o şehre ait bir yoldaşım varsa o yoldaşımı da oraya vali olarak koyup sadakat değişimini size göstereceğim. Şu an buraya yansımıyor. Açlığın bile sadakate etkisi var. Biliyorsunuz burayı fethederken aç bıraktık. İlk şehrimizi aldık fakat kanla aldık. Bu seriyi oynamak istediğiniz zaman sizin için uygulanan aslında bir avantaj. Çıkan isyanlar sonucunda çok rahat bir şekilde para harcamadan da şehir alabiliyoruz. Şimdi şu dışarıda bir asi yakaladık. Bu asiyi alırsam iyi olur. Çünkü şehir bana ait olduğu için benim köylülerimi ve kendisine ait kuracağım garnizon grubunu taciz edecek. Bu duruma engel olmam gerekiyor. İkinci grup da buradaymış. Güzel. Köylülerimize saldırdığı esnada yakaladık. Ben 16 asker kaybettim. Bu hoş bir sayı değil. Bunu da tutsak alıyorsunuz. Bu arada tutsaklarım çok fazla. Tutsaklarla ilgili küçük bir tüyo gösterecektim. Onu da hızlı bir şekilde geri dönüp göstereyim. Bu saatten sonra tutsakları atlı olarak alırsak savaşmak zorunda kaldığımız zaman asker kayıplarımızı buradan tazeleyebiliriz. Böyle kalan tutsakları da üstüne atmasını isteyeyim. Yemeklerini aldım. Şehrime geri dönüyorum. Burada da gördüğünüz gibi bir yandan bankamda bulunan para faiz işliyor. Paramız bittiği zaman buna çok ihtiyacımız olacak. Tutsaklar konusunda şunu söylemek istiyorum. Örnek veriyorum, kent yönetimi kısmında ikinci bölümde burada tutsakları da garnizona dahil edebilin diye bir seçenek vardı. Eğer bunu aktif ederseniz sizin düzenli olarak alacağınız tutsakları Girit'te şehrinizde tutsak olarak bırakmanız gerekiyor. O yüzden tutsakları tutmuştum ve bunu göstermek istiyordum. Sadece bu şehir için uygulayabiliriz bunu. Kaleye git diyorum. Tutsak yönetiminde tür olarak seçim yaptığım zaman atı olmayan bütün askerleri tutsak olarak bıraktım. Bunların da buraya dahil olmasını istedim. Yaptığımız seçimlerin dışında da askerleri dahil edecek bu şekilde. Bir adet daha asi kaldı. O asiyi de yakalarsak eğer otomatik olarak asiler klanı ortadan kaldırılmış olacak. Yakalayıp da kafalarını kesmenize gerek yok. O yüzden biraz şehirde aslında bekleyebilirim. Evet, kendisini gördük. Bir an önce yakalamamız gerekiyor. Bu şöyle bir dezavantajı da var bu durumun. Asilere savaş açtınız veya kendi şehriniz baş kaldırdı. Bu asillerin hepsini ortadan kaldırmazsanız kendi kervanlarınıza zarar verebilir. Bu konuda asilerden kurtulmak en faydalısı. Yine tutsaklarından sadece atlı askerleri alacağım. Ve yine sadece yemeklerini alacağım. Evet, 3 asiye sahiplermiş. Gördüğünüz gibi yukarıda uyarıyı verdi. Asiler ortadan kaldırıldı dedi.
Artık bir tehdit yok. RC klanıyla olan problemimizi de çözdüğümüze göre ticarete devam edebiliriz. İlk istediğim yine bankamın bulunduğu şehirdi. Şehrin sahibi Seinon ve bu bölgede gözükmüş. Ha, yakınmış. Çok iyi. Evet, şehre girdim. Kaleye git diyorum. Your pardon. Konuşmak istediğim bir şey var. İkimizin de faydasına olan bir teklifim var diyorum. Sol tarafta tımarlar altında şehirlerini ve kendisine ait olan kalelerini görebiliyorsunuz. Burada da bizimki var zaten. Şehri seçtim. Otomatik teklif dedim. Sadece 10,9 milyon gibi bir dinar istiyor bizden. Bu dinarın değişkenliği var. Seçim yapmış olduğunuz liderlik, vekil, ticaret puanlarının bu konuda etkisi var. Lord'la aranızdaki ilişkinin bile buradaki belirlenen parayla ilgili bir etkisi var. 10,9 milyon biraz gözüme yüksek geldi. Ama benim para problemim yok. O yüzden alacağım. Almışken kendisine ait olan diğer iki kaleyi de almak istiyorum. Bar küçüldü. Yeniden teklif dedim. 12,9 milyona 2 kale bir şehrimizi teklifleyerek alıyoruz. Çok yüksek miktarda bir para ödedim. Artık şehir benim. Çok hızlı bir şekilde bu şehrin ve aldığımız diğer iki kalenin garnizon yönetimini göstereceğim. Halihazırda şehirdeyim. Şu an bu şehirde olduğum için yukarıdaki seçim bu şehirle açıldı. Evet, ikinci bölümden yine mahkumları iptal ediyorum. Garnizonları işe alabilirsiniz. Yapay zeka etkinleştiriyoruz. Bunu da ortalama 100 yapıyorum. Üçüncü bölüme geldim. Ben ilk sefer göstermiştim ama burada garnizon gelişimi yapmasını istemiyorum. Çünkü benim bir düşmanım olmayacak. Evet, gardiyan bölümü. Burada grubu kurabiliyorum tıkladığım zaman. Neden? Çünkü halihazırda 115 tane garnizonda askeri var. Burada bunu başlattığınız zaman başlangıç için gruba birkaç asker eklemenizle ilgili bir bölüm. Olabildiğince atlı okçu seçmek istiyorum. Çünkü dışarıda görev yapacak olan grubun hızlı olması çok önemli. Yakalayabilmesi ve yakalanmaması için. Atlı askerleri komple geçirdim. Biraz da hasar olsun diye. Kendisini de 20'ye tamamlamak için okçu ekliyorum. Grubu oluşturduk. Bu grubu oluşturduktan sonra aşağıda iki tane seçeneğimiz var. Üstteki köyleriniz, yani bu şehre bağlı olan köyleriniz yağmalanmaya çalıştığı zaman bunu korumak için harekete geç butonu. İkincisi de bu kurduğunuz garnizon etrafta devriye geçsin, sorunları çözsün, yağmacıları temizlesin ile ilgili bir seçim. Ben genelde üst tarafı 100, grup normalde 100 kişiyle devriye atsın ama 150-200 kişiyle yağmayı korusun gibi bir seçenek yaparım. Şimdi öyle bir sorunum yok. Ama sizin de devriyeyi 50-60, korumak için karşı saldırıyı ortalama 150 yapmanızı tavsiye ederim. 150-200 kişilik lordlar yağma esnasında sizin için karşı koyulamaz bir durumda olabilmesi için ortalama 150-200 arasında burayı tutmanız önemli. Zaten garnizonunuzu burada geliştireceğiniz için dışarıya çıkan savunma grubu da yüksek seviyeli askerlerden oluşacak. Bu ikinci kısım yağmayı korumak için çıkacak olan grubun kaç kişi çıkacağını ayarladığınız yer. Beni kimse zaten yağmalayamayacak. Ama dışarıdaki devriyenin 50 kişiyle gezmesini istiyorum. Etraftaki yağmacıları temizlesinler. Bu arada bir asker grubu oluşturduktan sonra, koruma partisi kurduktan sonra bu partiyi bu sağ taraftaki gördüğümüz menüyle kontrol edebiliyoruz. Bu alttakini hiç kullanmadım ama return diyor. Büyük bir ihtimalle grubu şeye geri gönderiyor, şehrin içine. Bu escort. Burada escortluk hizmeti var. Tıkladığınız zaman bu şehrin oluşturduğunuz koruma grup garnizonu sizi takip etmek için yanınıza geliyor. Nerede olursanız. En üstte de devriyeye çıkın diye bir emir var. Tıkladığınız zaman zaten devriyeye çıkacak olsa bile sizin için daha erken işleme başlatmış oluyor bunu. Bu seçenekleri de bu konuda kullanabilirsiniz. Aşağıya indiğimiz zaman buradaki ilk seçenek garnizon içerisindeki askerlerin devreye çıkması, bu çıkan askerlerin eğitilmesi. Bunu işaretlediğiniz zaman dışarıda devreye gezen askerlerin de bir yandan eğitilmesini sağlayan bir işaret. Altta devreye çıkan grubun şehre ne zaman geri dönüp asker sayılarını tazelemeleriyle alakalı bir seçenek. Örnek veriyorum, buraya %35'te bıraktınız default'ta. 100 kişilik bir grubun devreye gezmesini istiyorsunuz. Grubunuz 35 kişiye düşesiye kadar bu devriye şehre geri dönüp askerlerini tazelemiyor. Bunu da her zaman %80'e çekerek kullanmışımdır. Size de böyle tavsiye ediyorum. Devam ettiğimiz zaman birincinin seçili kalmasını sağlıyoruz. Bu ikmalle alakalı. Ondan sonraki ikinci ve üçüncü seçenek mahkumlarla alakalı.
Burada eğer bu seçenek işaretli geliyor ama siz işaretlemeye devam ederseniz yağmacılara saldırdıktan sonra onları mahkum olarak birliklerini alıp şehre geri geldiği zaman sizin için satıyorlar. Bu para da size geliyor. Burada da mahkumları işe alın. Yani garnizon devriye grubunuz yağmacılara saldırdıktan sonra yağmacıları esir olarak aldığında gruplarına dahil edebilsinler mi seçeneği. Ben bunu seçmiyorum. Burada yine aynı yer. Eğer bunu at satın alımını seçerseniz kendilerini geliştirmek için atlı birliğe de çevirebilmek için at satın almalarıyla ilgili bir bölge. Unutmayın, bütün yapılan işlemler sizin cebinizden karşılanacak. O yüzden ben bunu da seçmiyorum. Evet, garnizon bölgesine geldik. Bir önceki şehirde anlatmıştım transfer olayı. Şu an ortalama 120 gibi bir garnizonumuz vardı. Hatırlıyorsanız bunun 20 tanesiyle grup oluşturduk. Burada transfer troops'a tıkladığınız zaman seçili olan şehrin garnizonundan seçtiğiniz şehire asker gönderimi yapıyor. Bunu nasıl anlayabiliriz? Öncelikle buradan ilk fethettiğim şehrime geliyorum ve garnizon grubunda askerlerin olduğunu görüyorum. Gördüğünüz gibi bir alım var ama hepsi Aseray. Neden? Çünkü biz Aseray'ı seçim yaptık training kısmında. Bulunduğum şehre geri döndüm. Buradan transfer diyorum. İlk şehrime gitmesini seçiyorum. Ve buradan bir tane imparatorluk askerini seçtim. Bu seçimden sonra ilk şehrime bu askeri gönderecek. Bunu birazdan kontrolünü yapıp size göstereceğim bir sonraki kaleye gittiğim zaman. Buraya geri döndüm. Şu an bunun yapıldığını söylüyor ve sırada 2 tane daha olduğunu söylüyor. Üstüne tıklayıp iptal edebiliyorsunuz ikincisiyle. Ya da birincisiyle buraya normalde tek seferde 10.000 lira eklendiği halde buradan doğru daha yüksek miktarlar para eklemesi yapabiliyorsunuz. Bunu örnek olarak göstereceğim. 30.000 lira verdim. Şu an kentim yönetiminde gördüğünüz gibi 30.000 lira destek var. Normalde buradan yaptığınız zaman 10.000 liranın üstünde veremiyorsunuz. Bununla uğraşmak istemeyenler için çok iyi bir kısa yol. Eğer şu an şehrin içindeyseniz buradan yapmanızı tavsiye etmiyorum çünkü hatalar oluşabiliyor. O yüzden eğer bu şehirde değilseniz bu şehrin kentini buradan doğru yönetebilirsiniz. Fakat bu şehirde olduğunuz zaman kenti buradan doğru yönetmenizi tavsiye ediyorum. O yüzden bunu yine buradan göstermeyeceğim. Artık bunu kapatıyorum. Kenti yönet diyorum. Bütün projeleri sıradan çıkartmam gerekiyor öncelikle. Çünkü sadakatim -4. Bütün projeleri sıradan çıkarttıktan sonra günlük işleri yapmaya başlıyorlar. Festivali seçtik ve -1'e düştü. Güvenlik açığı var -2. Şehrin yönetimine garnizon devriyesi koyduk. Bu devriye zamanla etraftaki güvenliği sağlayacağı için bu artık -1'den +0,1'e gelse bile bizim için bir avantaj. Bu da asla isyan çıkmayacağı anlamına geliyor. Güvenlik zamanla oturduğu zaman bir problemimiz de kalmıyor sadakat konusunda. Bu şehirle ilgili ayar yapmamıza gerek kalmadı. Şimdi şehrimi kapatıyorum. 2 tane daha kale almıştım. Kalelerin yönetimini farklı yapıyoruz. Birinci kale yakınımızda, ikinci bir tık daha uzakta. Yakındaki olan kaleye giderek kalelerle ilgili ne yapmamız gerektiğini hesaplayalım. Kalemize geldik. Garnizon yönetiminde bütün garnizonunu boşaltıyorum. Neden? Kaleyi yönet dedim. Direkt festivali seçiyorum. Bütün her şeyi sıradan kaldırıyorum. Sadakati çok fazla düşse bile kaleler isyan etmedikleri için bizim böyle bir problemimiz kalmıyor. Zaten savaşmayacağımız bir seri ama savaşacak olsaydık yine garnizon geliştirilmiş garnizon bölümünden bu kalenin bütün ayarlarını bir önceki şehirde yaptığımız gibi yapmamız gerekiyordu ki hem güvenliği yüksek olsun hem de baskına gelemesinler. O yüzden şu an öyle bir problemim yok. Böyle oynayacağım zaman kesinlikle garnizonu komple boşaltmam gerekiyor ki bana bir kere garnizon gideri uygulamasın. Bütün birlikleri üstüme aldım. Şimdi geliyorum. Öncelikle bütün piyadeleri çıkartıyorum. Bunu böyle yapabilirsiniz. Hazır buraya girmişken askerlerimi de eğiteyim. Ya da bunu şu şekilde yapabilirsiniz. Artık bu kaleyle bir işim kalmadı. Hemen bir sonraki kaleme gideyim. Ya da örnek veriyorum. Bir sonraki kalemdeki garnizonum 193 tane. Bir sonraki kaleme gitmeden bile buradan kalemizi seçtik. Buradan doğru direkt garnizonu transfer et diyerek bütün garnizonu başka bir bölgenize aktarabilirsiniz de.
Ama garnizonu silemiyorum bildiğim kadarıyla. Bu sebepten dolayı şehre geldim ve bütün garnizonunu boşaltacağım. Buradaki bütün amaç kalenin sadece vergisini almak. Böyle bir durumda bütün piyadelerden kurtulduktan sonra eğer hala asker aşımım olursa genelde burayı seviye yapıyorum ve düşüklerden, leveli düşük askerlerden iptal ederek askerimi eşitliyorum. Bu yine benim gelişimimle ilgili bir avantaj oluyor. 2 şehrimiz ve 2 kalemiz var. Şimdi yine orta bölgede birbirine yakın olacak şekilde şehirleri almaya devam edelim. Hemen bakıyoruz. Baranor zaten içerideymiş. Hemen gidelim kendisini ziyaret edelim. Who are you? Konuşmak istediğim bir şey var. Pazarlık yapalım. Sadece bu şehir için 6.15 milyon para istiyor. Bir önceki şehirde anlatmıştım, ilişkimiz veya dağıttığımız özellik puanlarının bu paraya etkisi var. Oyunun algoritmasında çok hafif anladığım kadarıyla, belki yanlış biliyorumdur, şehirlerin fiyatları biraz da şehirlerin projelerinin yüksekliği, örnek veriyorum işte kale duvarlarının seviye yüksekliği, festival alanlarının seviye yüksekliği gibi bütün projelerinin yüksekliği ve refah durumuyla alakalı olan bir doğru orantısı var. Şehir ne kadar ucuzsa o kadar çok güvenlik sorunu ve sadakat sorunu olduğu ile ilgili küçük bir tecrübem var bu konuda. Uygun bir fiyat. Yine yüksek benim için 6 milyon. Yanındaki kale nereden baksanız yarıya düşürdü. Neredeyse bir 5 milyon da kaleye istiyor. Büyük bir ihtimalle kale çok gelişmiş. Bunu şimdi birlikte kontrol edeceğiz. 10 milyon verdik. Bir kale bir şehir daha aldık. Bilerek şehirden çıkıyorum öncelikle. Bunu iptal edelim. Kalemiz yakındaymış. Şehrin yönetimini uzaktan yapacağım. Şu an kontrol ediyorum. 178 garnizonu var. Normalde biliyorsunuz. Ben şimdi sürekli aynı detaylara inmeyeceğim. İlk seferde anlattığım için. Garnizonu sıfırlarım. Garnizonu 100 kişi olacak şekilde sınırlandırırım. Bunun gibi ayarlar yaparım. Ama şimdi yapmayacağız. Çünkü bizim parayla ilgili bir problemimiz yok. Ayar bölümüne geldik. Yine el ezberi olsun diye. İşe alım grubu partisi oluşturmuyorum. Bu arada şehir farklıymış. Hemen şu an fark ettim. Şehrimi düzelttim. Garnizona asker işe alımı için bir grup partisi oluşturmuyorum. Mahkumlardan asker almasını istemiyorum. Etraftaki köylerden toplanmasını istiyorum. Bunu işaretlemiyorum. Bu asker alımı için otomatik grup oluşturan bir tik. Bunu her zaman ortalama 100'e çekiyorum. Training'e geldik. 3, 4, 5 askerleri 5 level'e kadar eğitsin istiyorum. Gelişmiş eğitimi işaretliyorum. Burada Add Troops dedikten sonra yine gördüğünüz gibi medeniyetini unutmuş olsanız bile askerlerin imparatorluk kıyafetleri giydiğini görebiliyorsunuz. Bu sefer garnizon alımında süvari seçimi yapmayacağım. Sadece bu ikisini seçtim. Medeniyetini imparatorluk seçiyorum güvenlik sorunu yaşanmasın diye. Buradan türe geldim. Burada oyundaki bütün askerleri gösteriyor. İmparatorluğu seçtiğiniz için imparatorluğa ait askerlikleri gösteriyor. 50 tane imparatorluk piyadesi, 50 tane de okçusundan alacağım. 50 tane de saray muhafızı aldık. Bu şekilde ayarlarsınız. Devriye. Evet, devriye oluşturacağım. Yine dediğim gibi ağırlığı atlı askerlere vereceğim. 9. Bir de buraya 20'yi ekleyecek şekilde okçu koyarız. Hasarı yüksek olsun diye yapay zekanın. Etraftaki yağmacıları ve köy baskınlarını korusunlar diye tiklerimi işaretliyorum. Devriyeye 100 askerle atsınlar. Korumaya 150 askerle çıksınlar. Kesinlikle asker sayıları %80'in altına düşünce gelip askerlerini tazelesinler diyorum. Yemek takviyeleri olsun. Yağmacıları esir alıp satsınlar. Yağmacıları birliğe esir olarak aldıktan sonra askere çevirmesinler. Burada da at satın almasınlar diyorum. Garnizonunu kontrol etme yerimiz burası. Yine transferler yapabiliriz. Buradayım. Şehirde değilim. O yüzden öncelikle bütün projeleri siliyorum. Sadakat eksi 3.57. Eksi 0,57'ye düştü. Güvenlik sorunları aslında çok fazla yok. Ama güvenlik artınca bu da artacak. Refah da artacak. Hepsi birbirini dengeliyor. Şehirde olmadan buradan doğru kenti yönettiğim için buraya gelip kenti yönet dediğim zaman burada bir problem olmadığını görebiliyorsunuz.
Ama şehirdeyken yaptığınızda bazen bazı problemlerden dolayı bunun sorununu yaşıyor. Onu da hala çok fazla çözebilmiş değilim. Buradan hemen bildirimimizi silelim ve bir sonraki kalemize gidelim. Bu kalenin neden pahalı olduğunu anlamaya çalışalım. Evet, kaleyi yönet dedim. Gördüğünüz gibi kışla hariç bütün projeler full seviye. Bir tek kışlası kalmış. Kale çok değerli. Şu an kışlayı yapıyor. İptal ediyorum. Sadakat -3. Festivale çektiğim zaman sadakat problemini ortadan kaldırıyor. 0,013 gibi bir değere düştü. Burada da yine bu kalenin garnizonunu devreye çıkartmak isterseniz güvenlik sorununda yükselme olacağı için buradaki etki 0,14'ten 1'e, 2'ye, 3'e kadar çıkabilir. Whoop, whoop. Here I come. Oh, here I come. Oh. Bir saniye. Görüntüyü büyütelim. Bak, yapman gereken tek bir şey var. Bildiklerini, gördüklerini sentezleyerek anlatacaksın. Nasıl olur da eksi 0,13 sayısını 0,013 veya 0,14 diye söylersin ya? Ya bu cahilliktir. Bu bende kalmamış kanka, sen öde, ben IBAN'dan atayımcılıktır. Bu başka bir şey olamaz. Neyse, biz videoya devam edelim. Ve sadakat puanı sizin lehinize çevrilebilir. Şimdilik böyle bıraktım. Garnizonu 83 komple alıp garnizonu silebilirim de. Bu benim garnizon ve birlik giderlerimi düşürecektir. Şu an ona takılmıyorum. Ama gelen vergileri zamanla kontrol edeceğiz. Evet, bir şehir bir kale daha aldıktan sonra haritamızı büyütelim. Evet, en yakınımızda 10 lira var. Amacım ilk önce güneyi iptal etmek. Güneyi de iptal ettikten sonra diğer imparatorluklara geçebiliriz. Hemen 10 lirayı kontrol edip sahibini bulup geliyorum. Evet, sahibini buldum. Şu an kendileri büyük bir ihtimalle bir kuşatmadalar. Evet, ordunun başında kraliçemiz var. Sahibi de kendisi. Hızlı bir şekilde buraya almalarını bekleyelim. Eğer alırlarsa burayı da almış olacaklar. Ve eğer seçimler dağıtmadan yakalarsak burayı da satın alabiliriz. Almadılar, vazgeçtiler. Artık barışma imzalandı. Başka bir yeri korumak öncelik mi oldu anlamadım. Ama hazır burada bunca lordu bulmuşken bütün üyelerle konuşup herkesin tımarlarını satın alacağım. Önce amanin. Konuşmak istediğim bir şey var. İkimize de fayda sağlayabileceğim bir teklifim var. Onura'yı düşünmüştük. Onura için 2,13 milyon gibi bir para istiyor. Çok ucuz. Sadece bir şehir kadar değerli olmayacak kaleye 5,5 milyon para verdik. Ama o kale gerçekten gelişmiş durumdaydı. Sadece bu şehir için 2,13 milyon gibi bir para istedi. Bir sonraki şehrini kontrol ediyoruz. Bu da çok ucuz. 2,46 milyon. Burası için de 2,46'nın altında istiyor. 1,5 milyon. Sadece bu 3 şehir için 6 milyon çok güzel bir sayı. Kalelerini kontrol edelim. Büyük bir ihtimalle kaleleri kendi medeniyetine ait. O yüzden bir tık daha değerlidir diye düşünüyorum. 600k kalenin birine istiyor. Gördüğünüz gibi 2,3 milyon da kalenin diğerine istiyor. Büyük bir ihtimalle bu kale buradaki kaleden daha değerli ve seviyeleri daha yüksek. Hepsini seçtiğimiz zaman 9,12 milyon gibi cüzi bir paraya 5 tımarda satın alacağız. Teklifimi verdim. Şehir ve kalelerimi aldım. Kendilerini buradan terk etmeden önce 117 milyon paramız kaldı. Krallık olmamama rağmen binaların verdiği bir nüfus değişkenliği var. Onira'yı aldık. Lyrakon'u aldık. Lycaron. Lycaron'dur galiba okunuşu. Kanopsis'i aldık. Sesta'yı aldık. Sesta'dayım. Sesta'dayım. Arkadaşlar İngilizcem yetmiyor. Bir de Malze'yi aldık. Bunları tek tek buradan kontrollerini yapalım. Maizea diyorum. Gördüğünüz gibi sadakati -3,4. Bu bir şehir ve sadakat bizim için çok değerli. Yapmamız gereken ilk şey bir adet devriye grubu oluşturmak. Devriye grubu oluşturduğumuz zaman etraftaki eşref güvenliğini sağlamış oluyoruz. Bu arada biraz kaliteli olsun. 40 asker verelim. Etrafı korusun. Devriye atsın. Yüksek geçsin. Bu çok önemli değil, biliyorsunuz. Ben savaş açmayacağım. %70'de bir kendini tazelesin. Bunları ayarlarını normal bırakıyorum. Burada bütün projelerini iptal ediyorum. Ve sadakati 3 düşürmek için festivallere veriyorum.
Güvenliğin zamanla bu sorunu aşacağını düşünüyorum. Eğer aşamazsa farklı bir politikada izleyebiliriz. Şehrin kendi medeniyetine ait bir vali koymak gibi örnek veriyorum. Çünkü zaten benim medeniyetime ait olmayan bir şehir olduğu için sadakat konusunda şehrin sahibi aynı medeniyette değildir deyip bir kere eksi yazıyor. Bunu şehre girdiğimiz zaman ayrıntılarda gösteririm. 10 lirayı aldık. Evet, 10 lira eksi 4 sadakat veriyor. Hemen projeleri iptal ediyorum. Eksi 1,35 oldu. Hemen bir parti oluşturalım. Partinin devreye atmasını isteyelim. Ve %80'de kendini temizlemesini isteyelim. Zaten halihazırda bir garnizona sahip olduklarını bu parti oluştururken ve kaç kişi olduğuyla birlikte görebiliyoruz. Bu sebepten dolayı ben şu an yeni aldığım yerlere gidip garnizona eleman al, asker al işaretlerini yapmıyorum. Hemen bir sonraki şehrimize geçelim. Kent yönetimi yine eksi 4. Festivalimi seçtim. Projeleri sıradan çıkardım. Hemen garnizonda 250 asker varmış. Gerçekten yüksek bir sayı. Atlı askerlerini ve biraz okçusunu göreve gönderdim. Yine aynı ayarlarımı yaptım. Ve 3 şehrin de yönetimini hallettim. Artık kalelerin yönetimini yapmayacağım. Çünkü evet bir garnizon giderleri olacak ve bir şehir kadar gelir vergileri olmayacak. Vergi gelirleri olmayacak daha doğrusu. Ama siz kesinlikle kalelerinizi ve şehirlerinizi düzenli olarak eğer savaş ile doğru orantılı gidecek bir krallık kurduysanız garnizonunu takip etmeniz gerekiyor. Ve banka moduyla oynamazsanız çoğu zaman şehirler ve kalelerden gelen vergilerin garnizon giderlerinden alçak kaldığını göreceksiniz. Küçük bir dipnot vereyim. Bu arada Sinop'a bana ait değil. Giremem. Sinop'u hemen satın alalım ya da almayalım. Biz önce güneyi çökeltelim. İlk aldığım şehre gidip size orada göstereyim. Evet, diğer üyelerle konuş diyorum. Now then. Evet, Patri ile konuştum. Elinde bir tımar yok. Gordiana'da bir tımar yok. If you please. Üçüncü sırada Serandon vardı lord olarak. Kendisinin 2 adet kalesi var. Gauss kalesine 3,3 milyon. Melion kalesine de 1,1 milyon istiyor. Başka çaremiz yok. Oyunda pazarlık yok. Verdik gitti. Şu Melion ve Gales burada dursun. Hemen 4. lady'mizden devam edelim. Vierina'da bir tımar yokmuş. Nannosus'ta da bir tımar göremedik. Nippon'un da bir tımarı yok. Temion da bize bir tımar gösteremedi. Kalan 3 tanesini kontrol edeyim. Hızlı bir şekilde devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi başka tımar çıkmadı. 2 kalem var. Melion Kalesi ve Gauss Kalesi. Buradan hızlı bir şekilde Melion kalemi seçtim. Sadakati eksi 3. Projelerimi sıradan çıkartıp festivali seçersem düzeliyor. Diğeri de Gauss Kalesi'ydi. Bunun da eksi 3. Yine aynı şekilde sıradan çıkartıyorum projelerimi. Ve yine festivali seçiyorum. Sadakatim düzeliyor. Zaten kalelerde bir isyan gerçekleşmiyor ama yine de sadakatin yüksek olması gelen vergilerin de azalmayacağı, köylülerin vergi öderken sorun çıkarmayacağı anlamına geliyor. Bu da önemli bir şey. Ve sadakat iyi olursa revah da düzgün olur. Hepsi birbiriyle dengeli. Alacağımız yeni ilk şehire girdiğimiz zaman birkaç tane daha şehir yönetimiyle ilgili tüyo vereceğim sizlere. Hızlı bir şekilde yeni bir Güney İmparatoru bölgesi araştırıp satın alalım. Evet, Diatma'yı buldum. Baharon tarafından yönetiliyormuş. O da Ampera'daymış. Hemen gidelim. Hem Ampera'yı hem de kendi şehrimizi alalım. Poirot'u kalede yakaladık. I don't. Çok yüksek miktarda tımarı var. Make-up'ı bile Güney almış. Ve bu arkadaşa vermişler. Monçuk'tan almaya kalksam büyük bir ihtimalle 15 milyon para isteyecekti. Böylesi iyi oldu. Horus için 619k gibi bir teklifi var. Horus çok gelişmiş bir şehir değil. O yüzden ticaret konusunda bile siz kendiniz gittiğiniz zaman çok iyi ürünleri çok yüksek fiyatlara satabiliyorsunuz. O yüzden büyük bir ihtimalle şehir ucuz. Evet, Amplera için 3,32 istedi. Diatma için 600k istedi. Gerçekten tahmin ettiğimden daha düşük miktarlar isteniyor. Sayratos Kalesi için 1,6 milyon. Lokana Kalesi için 965k.
Trial için de 937K istiyor. Nedense çok düşük oldu bunlar. Biliyorsunuz oyun başlarken ne kadar harita değişmese de her seferinde yeni bir oyun kurduğunuzda aynı şehirdeki eşreflerin bile değiştiğini, ona ait köylerin önceden üzüm ürettiğini hatırlasanız bile artık üzüm üretmediğini görebiliyorsunuz. Evet, bir yapay zeka bir algoritma var. Her yeni save kurulduğunda bütün şehirlerin ve kalelerin oyunun başlangıcındaki proje seviyeleri bile farklı olabiliyor. Biraz da bununla alakalı. 10.4 milyon gibi bir parayla 7 tane tımar aldık. Kent merkezinden çıkıyorum. Artık burası da bana ait. Hızlı bir şekilde sadakatlerini düzenleyip devam edelim. Evet, Trial'ın sadakatinde bir problem olmadığını görüyorum. O yüzden Trial'a dokunmayacağım. Evet, Lokana Kalesi'nde bir sadakat problemimiz var. Projelerimizi sıradan çıkartıyoruz ve festivalimizi seçiyoruz. Aynı şekilde Sayretas Kalesi'nde büyük bir ihtimalle bizim ırkımıza ait bir medeniyet olmadığı için yaşanan bir sorun olduğunu düşünüyorum. Amplera'nın önündeyken bunu burada kendimiz zaten test edeceğiz. Yatmanın da sadakatini düzelttik. Poros'un sadakatinde çok sıkıntı var. Bu yüzden bir devre grubu oluşturmak istiyorum. Yanlış tıkladım. Devreye çıkılsın. Ve hızlıca kendimizi tazeleyelim dedik. Diatma ile ilgilendik. Amplera ile burada ilgileneceğiz. Poros'la ilgilendik. Ve Makeup. Artı 1.85. Sadakati 5'e kadar düşmüş. Çok hızlı bir şekilde şu an benim elimdeyken bile isyan edebilecek durumdalar. O yüzden süreci çok hızlandırmamız gerekiyor. Artı 4 olacak şekilde ayarladık. Ve bunun için de bir devre grubu oluşturmamız iyi olur. Hemen şuradan doğru açalım. Bu şekilde geçsinler. Evet, Amplera'ya geldik. Buranın kent yönetimini buradan yapacağım. Sadakate -3. Bu arada neredeyse hiçbir şeyleri yok. Ama bir tane panayır alanları var. Panayır alanının seviyesine göre bile sadakat bonusu veren bir proje. Bütün projeleri devre dışı bırakıyorum. Sadakatlerini düzenlemek için. Burada örnek veriyorum, sadakat sorunu yaşamadığınız bir şehre denk geldiniz. Ve seviyeler çok düşük proje konusunda ve bunu geliştirmek istiyorsunuz. Yapmanız gereken ilk şey atölyeyi yükseltmek. Çünkü atölyenin yüksek olması projelerin daha hızlı yapılması anlamına geliyor. İlk önce atölyeleri, sonra surları, panayır alanları sırasıyla yapabilirsiniz. İnşaat hızını, sadakati ve güvenliği desteklemeniz sizin için daha sağlıklı olacaktır. Atölye ile ilgili de küçük bir ipucu verdikten sonra biz güneyi çökeltmeye devam edelim. Hemen kuş bakışıyla bir güney bölgesi arayalım. Bulduk. Satros'u bulmamız gerekiyormuş ve Pons yakınlarında olduğunu söylüyor. Bir karaktersizlik peşinde olduğunu seziyorum. Burada yakaladık. Tell me your name. Evet, konuşmak istediğimiz bir şey var kral. 3.1 milyon gibi bir teklifi var. Ve elindeki kaleye 4.24 milyon istiyor. Demek ki Argoron şehrinden daha değerli bir kale. İkisini de alıyorum. 7 milyon bizim için para değil. Holding sahibi gibi bir adamız gördüğünüz gibi. Atrion Kalesi ve Argoron'u aldık. Hızlı bir şekilde buradan kontrollerimizi yapalım. Kenti yönet diyorum. Evet, sadakat problemimiz var. Projeleri iptal ediyoruz. Panayır bölgeleriyle ilgili bunun 1 olmasının artı 0,5 gibi bir bonusu var. O halde eksi 3 durumdayız. Güvenliği de arttırmamız gerekiyor. Bir tık daha arttırsak bizim için faydalı olur. Hemen bir güvenlik devriyesi oluşturalım. 15 kişi ideal. Başlangıcı böyle yapsınlar. Tamamdır. Algaron'un sadakatinde de problemimiz var. Ayarlamalarımızı yaptık. Hemen bir devriye grubu da burada oluşturuyoruz. 20 kişiyle bir başlangıç. Devriyelerimizi seçtik. Ayarlarımızı yaptık. Bununla ilgili bir problemimiz kalmadı. Evet, burada bir tane daha bölge görüyorum. Kuşatma altında. Kuşatmadan önce yetişebilirsek bizim için iyi olur. Aa, kalesinin içindeymiş. Bu arada kaleyi alırlar mı? Aldılar. 30 kişi kala kaleyi aldılar. Büyük bir ihtimalle tutsak olarak kendisini de aldılar. Gördüğünüz gibi Ospak Kuzeyitliler tarafından tutsak alındı. Büyük bir ihtimalle konuşmama izin vermeyecekler. Ospak'ı zindandan neyse, kaçırmayalım. Bunu başka bir seride göstereceğim. Şu an alakamız yok. Kuş bakışı olarak yeni bir güney bölgesi arayalım. Bulduk. Kendisi şehrin içindeymiş. İnşallah hala şehrin içindedir. Tikanis.
İnşallah böyle okunuyordur. Gördüğüm üzere şehirden çıkmış. Acep nerededir? Çok uzaklaşmış olamaz. Burada. Sadece bir tane şehri varmış. 11,9 milyon gibi bir tutar öne sürdü. Alıyorum ve gerçekten merak ettiğim için kendim gözlerimle kontrol edeceğim. Neden bu kadar çok istedin? Hemen kenti yönet diyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir problemi yok. Bir refah problemi var, bir de sadakat problemi var. Festivalden çıkardığım zaman -5'e düşüyor. Büyük bir güvenlik açıkları mı var? Evet, gördüğünüz gibi en üstte sahibinin medeniyeti -3 yazıyor. Neden? Çünkü ben Aseraylıyım. Ama bu yerleşke, hemen buradan kontrol edelim. Medeniyet imparatorluk yazıyor. Güvenlik sorunları var. Artık bunu sadece güvenlik sorunuyla çözebiliriz. Şehirden çıktım. Zaten en son bu şehirde olduğum için otomatik getirdi benim için. Hemen bir devriye grubu oluşturuyoruz. Artık birisi baş kaldırsa da biraz savaşsak. Güney'in güncel durumunu kontrol edelim. Ne durumdalar? Sadece 2 şehirleri ve 2 adet kaleleri kalmış. Hala Kuzeyit'le savaştalar. Zaten ben kalenin birini satın alamadan Kuzeyit aldı. Kraliçemizi severiz ama ilk elenen kendisi olacak. Vostrum'dan başlayalım. Tureados dostlar. Benim şehrimde ne işi var bu adamın? Ha, buradaymış. Your pardon. Vostrum için 13,3 milyon istiyor. Fiyatlar artmaya başladı. Tahminimce ellerindeki tımar sayısının azalmasında belki fiyatları bir etkisi olabilir. Böyle durumlar da var. Çünkü eğer aklınıza geliyorsa bir krallık ile savaşta olduğunuz zaman ellerinde son bir toprak, son bir tımar kaldığında genelde her zaman barışa gitmeye kalkarlar. Çünkü krallığın dağılmasını engellemeye çalıştıklarını düşünüyorum. Fiyatların bu kadar yüksek olmasının biraz şehrin kalitesiyle biraz da bununla alakası olabileceğini düşünüyorum. Vostrum'u aldım. Gidip kendi gözlerimle göreceğim. Vostrum'a geldik. Kenti yönet diyorum. Evet, yine gördüğümüz gibi bütün projelerimiz 3 seviye. Günlük işleri de festivale çektim. Bir sadakat problemi kalmadı. Ama -0,81 diyor. Ve bu sebepten dolayı gelişmiş garnizonu kullanarak şehirden çıkıyorum. Vostrum'un güvenliğini artırmamız gerekiyor. Devriyenin limitini arttırıyorum. Tazelemeyi de 160'a düşürelim. Zaten devriyeyi yüksek tuttuk. Çok az tımarları kaldı. Güney'i Kalradya'dan sildikten sonra son bir güncel durum değerlendirmesi yapacağız. Geliri göstereceğim, giderleri göstereceğim. Bize zarar ettiren şehirler ve kaleler var mı? Bunlarla ilgili ne yapabiliriz? Onları kontrol edeceğiz. Şimdi hız kesmeden en yakınımızdaki güney yerleşkesi olan Morenia Kalesi'ne bir ziyarette bulunalım. Arkadaş Erzanur'da. Gitmişken Erzanur'da alırız. Bu arada evet, Kuzeyitler boş durmuyor. Şimdiden Erzanur'a girdiler. Böyle bir durumda eğer Erzanur'u alırsanız otomatik olarak kuşatma iptal oluyor. Fakat Erzanur'un sahibi Ospak hatırladığım kadarıyla. Ve Ospak'ta tutsak diye hatırlıyorum. Ha, Akalat'taymış. Hemen birlikte tecrübe edelim. Ospak'tan şehri alırsam kuşatma biter. Ve kuşatmayı bitirirsek içindeki Lord'dan kendi kalesini de alabiliriz. Erzurum Kalesi için 3 milyon istiyor. Acır mıyım? Romanlar gibi burada şimdi para bizde diye şarkı söyleyeceğiz. Gördüğünüz gibi kuşatma iptal oldu. Erzurum'a geldik ama bir şey bulamadık. Gelmişken kaleyi yönettiğim proje sıralarını iptal edelim. Sadakatimizde bir artış olsun. Şöyle bir dezavantaj daha var, bilgi olarak vereyim. Bir proje yapmak istiyorsunuz, projeyi başlattınız. Arkadaşlar, bu proje inşaatınız belli bir sayının altına düştüğü zaman asla başlamıyor veya devam etmiyor. İnşaatın her zaman elinde malzeme bulundurması ve çalışması gerekiyor. Sadakatin ve refahın bu konuda çok fazla etkisi var. Bu kadar düşük bir refah işe yarıyorken bu sadakat kesinlikle işe yaramıyor. Sadakat yüksek olmazsa hiçbir zaman inşaatla ilgili bir gelişim yapamıyorsunuz. O yüzden sadakati dengeleyesiye kadar herhangi bir projeyi başlatmanız size günlük işlerin vereceği avantajlardan mahrum bırakacaktır.
O yüzden ilk önce sadakate önem vermemiz gerekiyor. Bu arada adam kaleden gitmiş. Büyük bir ihtimalle biz kaleyi aldık diye gitti. Gelmişken Akalıt'ı alalım. Bunlar da yeni fethetmişler. Çünkü zaten kendisinin elindeki bütün tımarları almıştık. Yine kendisini ziyaret edelim. Büyük bir ihtimalle burada. Ben gelirken o gidiyordu. Gidelim konuşalım. It's been a while. Odok'u da almışlar. Odok için 6. Akalat için 1.8 istiyor. İkisini de alıyorum. Bunların ikisi de kuzey yerleşkesi. Hemen kontrollerimizi yapalım. Eksi 2.48. Sıraları iptal edip sadece sadakate vermem beni çok rahatlatacaktır. Diğeri de Akkalat. Bunu da aynı şekilde sadece sadakate versem beni yine rahatlatacak. Garnizon devriyesi oluşturmama gerek bile kalmadı. Güneylerin hala tımarı var. Tımarın sahibini nasıl bulabiliriz? Hemen kontrol edelim. Ellerinde son bir tımar var. Normalde biliyorsunuz savaş esnasında bir krallık ile savaştayken krallığın son tımarını aldığınız zaman krallık otomatik dağılır ve krallığa mensup olan bütün klanlar size savaş ilan eder. Sizce ben son tımarlarını aldığım zaman krallık dağılacak mı? Tabii bana savaş ilan edemezler ama yoksa dağılmadan devam mı edecekler? Bunu göreceğiz birlikte. Eğer bir tahmininiz varsa sonucu görmeden bunu da yoruma yazarsanız çok sevinirim. Hızlıca Morenia Kalesi'nin sahibini kontrol edelim. Odok yakınlarında olduğu söyleniyor. Abaltos. Büyük bir ihtimalle bu iki ordudan bir tanesinde. İlk ordumuzun üyeleriyle konuşalım. Evet, burada değil. Burada. If you please. Ellerindeki son tımar 4.3 milyonu verdim. Kaleyi alır almaz Güney İmparatorluğu artık yok dedi. Bu bir krallığı artık yok ettiğimiz anlamına geliyor. Artık bir liderleri yok. Gördüğünüz gibi Güney İmparatorluğu yok edildi yazdı. Kuş bakışı bir şekilde bir haritamızı kontrol edelim. Şu an haritada şehirlerin dışında benim kervanlarımı, örnek veriyorum Söğüt Kabuğu Litka'nın kervanı, işte Boğagalon'un kervanı, kervanları görebiliyorsunuz. Bir de kaleleri ve şehirleri yönettiğimiz modun garnizonlarından oluşturduğumuz devriyelerin şu an halihazırda haritada gezdiklerini görebiliyorsunuz. Burada Myzia'nın garnizonu var, 33 asker. Daha sonra Makeup'un garnizonu var, 42 asker. 77 askerli bir Poros garnizonumuz var. Garnizonlarında olduğu gibi yerlerini görebiliyorsunuz. Ülkenin büyük bir kısmını aslında aldık gibi bir durum var. Güney'i yok ettik. Şu anki durumumuzda günlük 19.3K gibi bir gelirimiz var. 45.500 vergilerden, yerleşke gelirlerinden geliyor. 6.000 kervanlardan, 300 atölyeden geliyor. Altındaki giderleri gördüğümüz zaman normal garnizon ve birlik giderleri her oyunda olduğu gibi. Fakat devamında gördüğünüz bazı şeylerin devriye giderleri de gözümüze çarpıyor. Dediğim gibi bu modu kullanırsanız devriye için oluşturduğunuz grupların giderleri sizin kendi bütçenizden gidecek. Şöyle bir genişletelim. Yüksek miktarda vergi gelirimiz var, tarife gelirimiz var, köylerden gelirlerimiz var. Çok da fazla garnizon giderimiz var. Belli bir aşamaya geldikten sonra sizi atölye ve kervanlardan daha çok, örnek veriyorum özellikle orijinal olarak oynuyorsanız, modsuz oynuyorsanız bu oyunu, size yerleşke geliri artık para takviyesi yapmaya başlıyor. Doğru politikalar izleyerek şehir ve kalelerinizi eğer yönetirseniz yerleşke gelirini olabildiğince maksimum, garnizon giderini de olabildiğince minimum şekilde tutabilirsiniz. Ben çok yüklenmiyorum. Neden? Çünkü ben banko modu kullanıyorum. O da sırf bu seriyi gösterebilmek için. Normalde o modun farklı getirileri de var. Ben farklı getirileri için oynuyorum. Normal bir seride veya savaş üzerine kurulan bir hikayede bankayı asla kullanmıyorum. Çünkü ilk iki videoda bahsettiğim gibi bence faiz oranları çok yüksek. Ya oyunu daha eğlenceli, daha alternatif bir yere getirmek yerine biraz daha kolaylaştırmaya yönelik bir etkisi olmuş. Çok hoşuma giden bir mod değil ama bu seriyi daha hızlı çekebilmem için bana çok yardımcı olan bir mod oldu. O konuda modumuzun da hakkını yemiyoruz. En son aldığımız Morania Kalesi'ni de hızlı bir şekilde kontrol edelim. Düzeltmesini yapıyorum sadakatte. Elimdeki tımarları tek tek kontrol edecek olursam ilk şehrimizde hala eksi 0,4 oranında bir sadakat giderimiz var.
Evet, gardiyan grupları duruyor ama güvenliğinde büyük bir ihtimalle artış olduğu için zamanla kendini düzelteceğini düşünüyorum. Pozitif, pozitif. Bir sonraki şehirde bir problemimiz yokken Argoron'da hala bir problemimiz var. Zaten yeni aldığımız şehirlerden bir tanesi. Kurduğumuz devriye daha çok küçük. Kendisini geliştirdikçe güvenliğimizi artıracak. Bu da sadakatimizi olumlu yönde etki edecek. Malza'ya da zamanla oturacak diye düşünüyorum. Amplire'de de hala sadakatimiz sıfır. Vostrum'u atladık mı, bir hata mı yaptık bilmiyorum. Bunun sadakatini düzeltiyorum. Makeup hala kendini toparlayamamış ama süre geçtikçe o konuda da bir problem yaşanacağını düşünmüyorum ben. Son olarak da Odok. Buradaki sıralamayı tam olarak neye göre yaptığını gerçekten bilmiyorum. Artık bu sıralamanın şehrin veya kalenin değerine göre mi yoksa alfabetik olmadığı kesin de. Belki refah, belki sadakat değerine göre olabilir. Satın alma sırasıyla da bir alakası yok. Çünkü en son Morania Kalesi'ni aldık. O konuda bir tecrübem yok ve hiç düşünmemiştim de. Evet, yönetim şekillerini gösterdik. Güney artık yok. Ve en yakın köyümüze gidelim. Deniz manzarasında bitişimizi yapalım. Deniz manzarası bulamadım. O yüzden bu manzarayla devam ediyoruz. Bu aşamada Güney İmparatorluğunu yok ettik. Bir sonraki videomuzda bütün imparatorlukları yok edeceğiz. Üçüncü bölümümüzün ilk videosunun da sonuna geldik. Bu üçüncü bölümü 2 video yapmak istiyorum. İlk videoda çok fazla bazı modların açıklamalarını yaptım. Bu yüzden bir tık uzun sürdü. Ve sadece güneyi çökelttik. İkinci videomuz serinin sonu olacak. Bütün herkesi yok edeceğiz. Ondan sonra bize süreç ne gösterecek? Bunu birlikte göreceğiz. Eğer seriyi beğendiyseniz videoları beğenmeyi, kanalımı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu seri bittikten sonra farklı hangi serilerin oynanmasını istiyorsanız bunu da yorumlarda bildirebilirsiniz.